Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapya biberle hazırlanan harika lezzeti olan kahvaltılık sos tarifi vereceğim. İddia ediyorum bu tarifi daha önce hiç görmediniz ve tatmadınız. Yapıp denediğiniz zaman bu kahvaltılık sosun bağımlısı olacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kahvaltılık sos için 5 kilo kapya biber aldım ve güzelce hepsini yıkayıp kuruladım. Ve daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine kapya biberlerini güzel bir şekilde dizdim. Fırınımı da 200 derece alt üst ayara açtım. Buradaki amacımız kapya biberlerini pişirmek değil. Sadece kabuklarının biraz daha kolay soyulabilmesi için közleyeceğiz. Kapya biberlerin tek tarafı güzelce közlendi ve daha sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Bu şekilde de diğer tarafı da közlendikten sonra kapya biberlerini artık fırınımızdan çıkartacağız. Gördüğünüz gibi bir tarafı güzelce yumuşamış. Dilerseniz bu işlemi mangal ateşinde de yapabilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Kapya biberlerin her iki tarafı da güzelce közlendi. Ve şimdi közlenmiş olan biberlerimize terletme işlemi yapacağız. Böylelikle biberleri daha kolay soymuş olacağız. Derince bir kaba alıyoruz ve kabımızın içerisine hiç kullanılmamış temiz bir poşet geçiriyoruz. Daha sonra da biberlerin hepsini içerisine koyuyoruz. Bu arada kahvaltılık sostaki tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biberlerin hepsini poşetin içerisine koyduktan sonra ağzını kapatıyoruz. Diğer biberleri de hazırlayıp onları da fırına gönderiyoruz. Onlar fırında közlenirken biz de diğer işlemlerimizi yapacağız. Sos için kullandığımız diğer malzemeler şunlar: 250 gram yeşil biber, 250 gram acı biber, 10 adet de kurutmuş olduğum cin biberi. Dilerseniz sizler bu aşamada cin biberlerini de taze alabilirsiniz. Ben tazesini bulamadığım için kurularını kullanmayı tercih ettim. Yeşil biberlerimizin sap kısmını kesiyoruz ve içerisindeki çekirdekleri temizledikten sonra küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Bütün biberlerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra rondodan geçireceğiz. O yüzden biberleri gelişigüzel doğrayın. Acı kıl biberlerin de uç kısımlarını, sap kısımlarını alıyoruz ve onları da ince ince doğruyoruz. Eğer sizler acı biberi seviyorsanız bu aşamada acı biber oranını artırabilirsiniz. Kapya biberlerin hepsini közledik ve poşetin içerisinde 5-10 dakika boyunca terlettik. Böylelikle biberlerin kabuklarını gördüğünüz gibi daha kolay bir şekilde soyuyoruz. Biberlerin hepsini bu şekilde soyarak içerisindeki çekirdekli kısımlarını alacağız. Kahvaltılık sos tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Biberlerin kabuklarını soyup çekirdekleri ayıtladıktan sonra süzgecin üzerine koyuyoruz. Süzgecin altına da derince bir kap koyuyoruz. Daha sonra süzülen suyu kullanacağız. Videonun ilerleyen bölümlerinde sizlere onu da anlatıyor olacağım. Bütün malzemelerimizi hazırladık ve artık rondodan geçirme zamanı. Biberlerimizi küçük küçük doğradık. 5 baş sarımsağımızı soyduk. Kapya biberlerin de kabuklarını soyup çekirdeklerinden ayırdık. Cin biberlerimiz de hazır ve bir bağ maydanozumuzu güzelce temizleyip yıkadık. Rondonun içerisine ilk olarak sarımsakları koyuyoruz. Malzemeleri rondodan geçirirken püre haline getirmeyeceğiz. Rondomuzu 1-2 saniye en küçük devirde çalıştırıyoruz. Sizlere bir de parçalanma ölçüsünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi püre halinde değil, parçalanmış halde. Daha sonra yeşil biberleri koyuyoruz ve bunları da rondodan geçiriyoruz.
Biberleri de aynı şekilde püre haline getirmiyoruz. Eğer sizler isterseniz bu aşamayı ince ince elinizle de doğrayabilirsiniz. Ama rondoda daha pratik olduğu için ronda kullanmayı tercih ediyorum. Biberleri de doğradıktan sonra kapya biberlerini 2-3 parçaya bölüyoruz ve onu da rondonun içerisine koyuyoruz. Bu kahvaltılık sos gerçekten çok güzel oluyor. İsterseniz kahvaltıda ekmeğinize sürüp yiyebilirsiniz, isterseniz makarnalarınızın üzerine koyabilirsiniz, isterseniz köfte, kızartma, onların yanında da servis edebilirsiniz. Her türlü sofranıza gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz gerçekten çok lezzetli ve güzel bir sos. Kapya biberlerini de rondodan geçirdikten sonra maydanozlarımızı rondoya koyuyoruz. Kapya biberlerin altına süzülmüş olan suyu da maydanozların içerisine koyuyoruz. Maydanozları da bu şekilde rondodan geçiriyoruz. Böylelikle de lezzetli suyunu da kullanmış oluyoruz. Genişçe bir tencere alıyoruz, ocağımızın altını tam ateşe açıyoruz. Tenceremizin içerisine 2 su bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 ml su bardağı. İlk olarak yağın içerisine doğramış olduğumuz yeşil biberleri koyuyoruz. Koyduğumuz yeşil biberleri diriliği geçinceye kadar güzelce kavuruyoruz. İlk önce yeşil biberleri kavuruyoruz. Zaten kapya biber fırında biraz pişmiş oldu. Biberler kavrulduktan sonra içerisine salça ekliyoruz. Salçanın ölçüsü ise her 1 kilo kapya biber için 2 yemek kaşığı salça. Yani toplamda biz 5 kilo kapya biber kullandık, 10 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Domates salçasını da biberlerle beraber güzelce kavuruyoruz. Bütün salçalı yemeklerde söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı var. O yüzden sizlere tavsiyem yemeklerinizde ve soslarınızda olan salçaları güzelce kavurun ki daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Domates salçasını da biberlerle güzelce kavurduktan sonra rondodan geçirmiş olduğumuz kapya biberlerini içerisine ekliyoruz. Kapya biberlerini de tencereye koyduktan sonra bunu da güzelce kavuracağız. Bu kahvaltılık sos gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapıp denediğiniz zaman bağımlısı olacaksınız. 1-2 dakika boyunca da bu şekilde kavurduktan sonra içerisine 1 çay bardağı kaya tuzu ekliyoruz. Kışlık hazırlıklarını yaparken genelde içerisine kaya tuzu ya da kalın tuz kullanıyoruz. Böylelikle daha uzun ömürlü oluyor. Tuzu da koyduktan sonra içerisine 1 çay bardağı şeker ekliyoruz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı üzüm sirkesi ekliyoruz. Elma sirkesi de olur, hiç fark etmez, her ikisi de lezzetli oluyor. Tarifimizde kullandığımız çay bardağı ölçüsü 125 ml. Bunları da şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 5 baş doğramış olduğumuz sarımsağı ekliyoruz. Sarımsak ölçüsü de şu şekilde, her 1 kilo kapya biber için 1 baş sarımsak. O zaman tam ölçülü ve tam kıvamında oluyor. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Kışın hiç sıkılmadan, hiç bozulmadan yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Artık son aşamaya geliyoruz. Sosumuzun içerisine rondodan geçirmiş olduğumuz 1 demet maydanozu da ekliyoruz. Bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Bu kahvaltılık sosun tadı, kokusu gerçekten çok mükemmel oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. 1-2 dakika boyunca da maydanozlarla pişirdikten sonra artık tenceremizi ocaktan alıyoruz. Sosumuz hiç soğumadan direkt kavanozların içerisine koyacağız. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça güzel. Kavanozlarımızı da yıkadık, kuruladık. Kesinlikle kavanozlarımızın içerisinde ya da kapaklarımızın içerisinde herhangi bir ıslaklık olmaması gerekiyor. Huni yardımıyla hala sıcak olan sosumuzu kavanozların içerisine koyuyoruz. Ve daha önce hiç kullanılmamış kapaklarla 3 kere geri ve 1 kere ileriye sıkıca kapatarak ters çeviriyoruz.
Bu sos hala kaynarken kavanozlara koyduğumuz için kış boyunca hiç bozulmadan tüketebilirsiniz. Kapağını açmadığınız sürece 1 yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu sosu ben her sene yapıyorum. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki kış boyunca yiyoruz ve kış bitmeden hemen soslar bitmiş oluyor. Kavanozların hepsini bu şekilde doldurarak ters çeviriyoruz. Bu tarifimde toplam 4 adet 500 ml, 3 adet de 250 ml kavanozla sos çıktı. Tabii ki bu kadar güzel sosu hazırlayıp yememek olmaz. Biraz da yemek için servis tabağına ayırdık. Ters çevirmiş olduğumuz kavanozları ertesi gün düz çevireceğiz ve serin bir yere kaldıracağız. Sizlere bir de sosun dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.